Prolarla C# derslerinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar bir tane basit hesap makinesi yapacağız. Bu dersimizi dikkatli dinlemenizde fayda var. Şimdi aslında bir tane form ekleyip direkt devam etmek istiyordum. Ama formun nasıl eklendiğini de göstereyim diyerekten eklemeden başladım direkt derse. Add diyoruz. Projemize sağ tıklayıp Add diyoruz. Windows Form. Windows Form'a tıkladıktan sonra direkt Windows Form seçili geliyor zaten. Form 2 CS olarak isimlendiriyor. Add diyorsunuz. Form 2 eklendi otomatik olarak. Program CS'ye gelip buradaki Form 1'i Form 2 yapıyorsunuz. Tamam mı? Bundan sonra Form 2'den başlayacak proje. Artık diğer tablarımızı kapatalım. Şimdi Label Text Box ekleyelim. Text Box. Evet, kopyala yapıştır yapacağım. Kopyala yapıştır yaptıktan sonra bir tane buton kullanacağım. Bu butona da şöyle yapalım hatta. Şunları biraz daha büyütelim. Evet, bir tane de list box. List box ekliyoruz. Tamam mı projeye? Evet, bunu da yine aynı boyuta getirelim. Bu da bizim çıktı ekranımız olsun, tamam mı? Evet, şimdi üzerindeki tekstleri değiştirelim. Butona tıklayıp şuradaki A, Z butonu, yani A'dan Z'ye alfabetik sıralamadır. Hani propertileri, özellikleri. Tamam mı? Buraya tıklarsanız yine text en alta gelir. Yani sırasıyla propertileri listeler. Yaz diyoruz butonun tekstine. Label 1'in teksti sayı 1 olacak. Label 2'nin teksti sayı 2 olacak. Tamam mı? Sayı 2. Tamam. Yaz butonuna çift tıkladığımızda double türünde 2 tane sayımız olması lazım. Sayı 1 diyorum. Double parse text box 1 nokta text. Şimdi bu dönüşümün neden burada kullanıldığını soracaksanız, eğer uygulamada bir kullanıcıyla program arasında veri alışverişi varsa o genelde string türünde olur, tamam mı? Ve bunun da dönüşüme uğraması gerekir işlem yapılacak veri türünde. Dönüşümünü yaptık. Sayı 2 dedim. Double parse text box 2 text şeklinde dönüşümünü yaptık. Şimdi işlemleri yapalım. Listbox 1 items listbox 1 nokta items nokta add toplam dedikten sonra artı diyoruz. Artı parantez açalım. Sayı 1 artı sayı 2 yazalım. ToString yazmamıza gerek yok. Zaten yanında string bir işlem mevcut. O yüzden dönüşüme gerek yok. Listbox 2 listbox 1 nokta items add çıkarma diyelim. Yine sayı 1'den sayı 2'yi çıkaralım. Sayı 1 eksi sayı 2. Listbox 1 items add çarpma artı sayı 1 çarpı sayı 2 diyorum. Listbox 1 nokta items add bölüm artı sayı 1 bölü sayı 2 diyeceğim. Sayı 1 bölü sayı 2 diyeceğim arkadaşlar. Çalıştırıp görelim. Şimdi şuna dikkat edelim. 3.5 yazarsak nasıl bir sonuç çıkar? Alttaki de 1.3 olsun ya. 1.4 olsun hatta. 1.4. Yaz dediğimde noktalardaki dönüşümü direkt yuvarlayarak hesaplar arkadaşlar. Daha doğrusu yuvarlayarak demeyelim. Öyle bir bilgi yanlışlığı olur. Noktaları algılamadan direkt 35 ve 14 şeklinde dönüşümünü yapar. Mesela toplamda fark ettiğiniz gibi. Bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Yani veriyi girerken, ondalıklı veri girerken virgül kullanaraktan ekranımıza girmemiz gerekiyor. 3,4'e 1,2'yi girelim, yaz diyelim. Toplaması, çıkarması, çarpması ve bölmesini bu şekilde yapabiliriz. Evet, bu videomuzda benden bu kadar arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar.